Hepinize merhaba arkadaşlar. Genelde haftanın ilk işlem gününde sizlerle altınla ilgili beklentilerimi paylaşıyordum ama Cuma günü yaşamış olduğumuz dolar TL ile ilgili hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü hareketten sonra haftanın ilk videosunda dolar TL ile ilgili beklentilerimi yeniden paylaşmak istiyorum size. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yorumlarınızın birçoğuna cevap vermeye çalıştım. Birkaç tane cevap veremediğim var. Onları da vakit buldukça cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler de bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız hem kanalıma abone olabilir hem de bundan sonraki yayınlara daha hızlı bir şekilde ulaşmak için zili işaretleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir YouTube kanalınız yoksa yine sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta son Cuma günü aslında bakarsanız yayınlamış olduğum videoda ben 6.07'lerdeyken piyasayı bırakmıştım ve hani akşam bir anda 5.96'lara kadar geri çekildiğini gördük. Burada da birkaç tane farklı haber vardı. Birinci haber yaklaşık işte 4,5 milyar dolarlık yeni bir bankalar aracılığıyla dolar satışının gerçekleştirildiğinden bahsedildi. Diğer taraftan S-400 füzeleriyle ilgili işte bizim Rusya'dan S-400 füzelerini almaktan vazgeçtiğimizle ilgili haberler çıktı. Bu da dolar TL'deki bir anda geri çekilmenin gerçekleşmesine sebep oldu. Ama yeni güne başladığımızda haftanın ilk işlem gününde dolar TL'nin şu anda da ben bu yayını yaparken 6.07'lerde 6.08'lerde hareket ettiğini görüyoruz. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar bunu şöyle yorumlamamız gerekiyor. Yabancı yatırımcılar ya da yabancı haber kaynakları artık ekonomimizle ilgili ya da dolar TL ile ilgili öyle haberler yapmaya başladılar ki bir anda kurun ani bir şekilde hareketlenmesine sebep oluyor. Yani eğer sizin ekonominiz kuvvetli değilse, eğer sizin gücünüz yerinde değilse bu tip haber kaynaklarının bile artık nasıl bizi etkileyebildiğini görmekteyiz. İşte en son zamanlarda sürekli konuşulan Merkez Bankası'nın rezervlerini net bir şekilde açıklamamış olması, işte daha önceden yurt dışındaki yabancı yatırımcılarla görüşüldü, 4,5 yıl boyunca seçim yapılmayacak dendi, yeniden bir işte İstanbul seçimlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında yabancı yatırımcının henüz daha Türkiye'yi tercih etmemiş olması gibi sebeplerden dolayı zaten hani yurt dışından bakıldığında Türkiye'nin çok da olumlu olmadığını hepimiz görüyoruz. Şu anda da bu haberlerle beraber yine spekülasyonların arttığını görmekteyiz. Dolar TL'de işlem yapan yatırımcılar açısından gerçekten zor. Çünkü hani akşam saatlerinde ben gelen yorumlarla beraber gördüm dolar TL'nin nasıl bir anda hani geri çekildiğini. Ondan sonra fark ettim açıkçası. Çok fazla bakmamıştım. Tabii bu dönemde işlem yaparken biraz daha sakin olmanızda fayda var. Maliyetlerinizi yazıyorsunuz. Ben maliyetlerinize göre de cevap vermeye çalışıyorum. Hatta maliyetlerinizi yazarken bir de işte bankadan mı, döviz bürosundan mı, FX piyasasında mı yoksa işte Viyop piyasasında mı işlem yaptığınızda yazarsanız size daha rahat bir şekilde analiz vermeye çalışırım. Yoksa hani benim vermiş olduğum rakamlarda biraz da havada kalmaya başladı. Aynı zamanda dolar pozisyonu olanlar için hani hep söylediğimiz işte 5.95'ler iyi bir senaryo, 5.85'ler olumlu senaryolarda görülebileceğimiz rakamlardı. Ama bu olumlu bir senaryo değil. Yani bizim S-400 füzesini vazgeçmemiz hani ABD'nin işine gelecektir ama Rusya'nın çok fazla işine gelmeyecektir. Biz hem Rusya tarafından hem de ABD tarafından önemli bir müşteri silah hacmi açısından. Bu yüzden hani biz S-400 almaya karar verirsek bu sefer ülkeye eğer hani S-400'ler gelirse ABD'nin yeni yaptırımlarıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Bu yaklaşan dönemde işte İran'la ilgili yaptırımların artmış olması ve bundan sonra devam edecek olması da gösteriyor. İşte bu aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri var biliyorsunuz. İşte burada herhangi bir sonuç çıkmadı ve G20 zirvesindeki toplantıya ertelendi. Bu süre zarfında acaba Türkiye ile ilişkiler ne boyutta olacak? Bunlar yine soru işareti olacak. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler belki Trump'ın yeniden seçim propagandası olarak kullanabileceği göstergelerden biridir. Aslına bakarsanız hani ABD, Türkiye ve Rusya üçgeninde hani yeni günlerde biraz daha gerilimin artmasını bekliyorum ben. Diğer taraftan hafta sonu Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada Haziran ayından itibaren yeni bir programın açıklanacağı belirtiliyor ama bu programın aslına bakarsanız ekonomik programın biraz da net olması ve herkes tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerekiyor. Dolar TL'ye bakmış olduğumuz noktada işte 6.10'ların geçilmesiyle beraber yeniden hızlı bir şekilde 6.17, 6.20'lere kadar yükselişleri görebiliriz. Bu seviyenin aşılması zaten
daha önce de bahsetmiş olduğum 6.29 ve 6.40'lara hızlı bir şekilde yükselmenin gerçekleşeceğini gösteriyor. Yurt içi gündem hala siyasi belirsizlikle ve siyasi söylemlerle yine etkilenmeye devam edecektir. Bugün Borsa İstanbul'u takip edenler de zaten işte 88.000 seviyelerinin aşağısına inmeye çalıştığını görüyor yurt içi piyasalarda, yine Borsa İstanbul'un da. Hani henüz daha hemen bir haberle bizim dolar TL'nin de 5.80'lere işte 5.50'lere kadar düşmesini beklememiz doğru değil. İşlem yapan yatırımcılar için, pozisyonu olanlar için gerçekten bundan sonraki dönemde biraz daha serin kanlı hareket etmelerini tavsiye ederim. Çünkü yazmış olduğunuz yorumlardan da şunları anlaşılıyor. İşte kiminiz 6.23'ten keşke satsaydım diyor. Kimisi 6.10'dan sattım karlıyım diyor. İşte kimi 5.90'dan 5.95'lerden aldım şimdi ne yapayım gibi soruları oluyor. Bunlar da tabii sizin tam olarak kararlarınızı hani ani bir şekilde çok fazla planlamadan yaptığınızı gösteriyor. Benim tavsiyem size biraz daha sakin hareket etmeniz ve genelde dolarda pozisyonu olanlar bir süre daha korumalarını tavsiye edebiliriz. Zaten hani yurt içindeki gündem maalesef doların da yurt dışı piyasalarda kuvvetlenmesiyle beraber dolar TL'nin 6.20'lerin üstünü test etmesine sebep olacaktır. Bu hafta içerisinde yine birkaç tane daha farklı video paylaşmaya çalışırım size. Soru ve görüşlerinizi lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar dilerim.